Herkese hayırlı akşamlar. Profesör Doktor Mehmet Azimli hocamız ile birlikte düzenlemiş olduğumuz derslerin bir yenisine hepiniz hoş geldiniz. Dile kolay tam 10 aydır devam eden bir ders silsilesi. Biz Mayıs ayında başlamıştık. Hocamız ile siyeri farklı okumak, 4 halifeyi farklı okumak, Müslümanların Engizisyonu, zirveden dramatik sona Müslüman sultanlar, Hazreti Ali neslinin isyanları derken en son artık benim gözümle coğrafyalar serisine kadar geldik. Bildiğiniz üzere hocamızın tarihçi kişiliğinin yanında bir de seyyah tarafı var. Bizlere gezmiş olduğu ülkeleri ayağımıza kadar getiriyor sağ olsunlar. Bugün ise bize tanıtacağı bir ülke var. Adı Ukrayna. Ukrayna hakkında genel bir bilgi vermesi için sözü değerli hocama bırakıyorum. Buyurunuz hocam. Efendim teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı geceler. Ukrayna tabii şu anda gidişin kolay olduğu, hatta artık kimlikle gidilebilecek bir ülke haline geldi. Bizim ülkemizde aramızda önemli anlaşmalar yapılıyor. Tank motorlarını alıyoruz. Yani çok ilginç bir ülke, çok fakir bir ülke ama kargo uçakları üretebiliyor, tank motorları üretebiliyor. Hatta atom bombasının üretildiği yer var orada. Bir şehir, oraya götürmüşlerdi bizi. Ben bir turla gittim. Bir grup arkadaşlar otobüsle baştan sona gezdik Ukrayna'yı. En uç Lviv şehrinden başladık. Odessa'ya kadar geldik. Oradan da uçakla dönmüş olduk. Ukrayna'da benim gözlemim fakir bir ülke. Yani şöyle söyleyeyim. Avrupa Birliği'ne alınmamış. Eski Rusya'dan kalan, Doğu bloku ülkelerden kalan ülkeler Avrupa Birliği'ne alındığı zaman bir kısım hayat standardı yükseliyor. Bunu görüyorsunuz. İşte Bulgaristan'da, Romanya'da, şurada burada, yani her ne kadar Almanya gibi falan olmasalar da bir tık daha rahatlıyorlar. Çünkü oraya bir şey eli değiyor. Avrupa Birliği'nin eli değiyor. Fakat Ukrayna gibi ülkeler Rusya ile Avrupa Birliği arasında kalmış. Rusya'nın da bloke etmesiyle muhtemelen Avrupa Birliği'ne girememiş. Rusya ile kavgalı, NATO'ya girememiş. Avrupa Birliği'nin koruması altına girememiş. Büyük bir coğrafyası var. Fakat fakirlik diz boyu. Çünkü devlet komünist sistemdeyken kendi kendine yürütüyormuş, çarklar işliyormuş. Ama kapitalist sisteme geçtikten sonra yeni sistem yapılamamış, eski sistem tam bırakılamamış, yeni sistem uygulanamamış. Ne kapitalist olabilmişler, zenginleşebilmişler, ne Sovyet Rusya dönemindeki, komünizm dönemindeki herkese eşit şekilde malın dağıtımını sağlayabilmişler. Zenginler çok zengin olmuş, fakirler çok fakir olmuş ve genel bir fakirliği izleyebiliyorsunuz. Hatta oradaki şoförlerle veya da halkla konuştuğumuzda eski dönemi öykünmeleri gördük. Mesela diyorlar ki eskiden temel gıdalar barınma, ulaşım, iş imkanı, işsizlik diye bir şey yoktu. Sorunlarımız yoktu. İnsan insanı ezmezdi. Yani devlet ezerdi ama insanın insanı ezdiğini görmezdik. Devlet barınmayı verirdi, gıdamızı verirdi, iş bulurdu bize. Ama şimdi öyle değil. Çalışmak için bulamıyoruz. Şunu yapamıyoruz. Mesela daha önce anlattığımız Romanya, Bulgaristan, belki ileride anlatacağımız ülkeler Avrupa Birliği'ne girdikleri için ülkenin nüfusu Avrupa Birliği'ne taşınmış iş bulmak için. Mesela Romanya 22 milyondan 17 milyona düşmüş. 5 milyon kayıp vermiş. Bulgaristan 8 milyondan 5 milyona düşmüş. 3 milyon kayıp veriyor. Hepsi Avrupa Birliği'ne çalışmaya gidiyor. Ama Ukrayna o kadar rahat gidemiyor. Ukrayna çünkü Avrupa Birliği'nde değil, pasaportları, Avrupa kimliği taşımıyor. Öyle kolay ama şunu sağlıyor. Tabii Avrupa bu fuhuş ticareti için Ukrayna'dan çok miktarda şey yapıyor. Kadın getirtip Avrupa pazarlarında satıldığı, dağıtıldığını duyduk. Yani bunu sağlıyor. Erkekler de belki kontrol olarak alıyor. Çalıştırmak, alt işlerinde çalıştırmak için aldığını görüyoruz. Nüfus göçlerle eriyor. Yani 50 milyonmuş nüfusu Sovyetler Birliği dağıldığında 1990'da. Şimdi 40 milyona düşmüş. Yani 10 milyon insan gitmiş bir yerlere. Türkiye'de bile çalışanlar var biliyorsunuz. Değişik Avrupa ülkelerinin değişik yerlere gitmişler, çalışmışlar, gerilemiş. Yani bu şekilde kargo uçakları üretebilen, tank motorları ihraç edebilen, ki biz Altay tankları için biliyorsunuz anlaşma yaptık şimdi yeni. Bizim tank fabrikası motorlarını üretecekler. %49'u onlara, %51 Türkiye'ye ait olmak üzere bir anlaşma yapıldı biliyorsunuz. İthal etmeye çalışıyor. Çünkü üretiyoruz, motorunu bulamıyoruz. Yani çünkü Türkiye eskiden beri bu işlere girmemişti.
Bu bir kenara. Teknolojik olarak bu kadar eski olan teknoloji yenileyememişler. Çünkü Rusya da bloke koyuyor. Yedek parçayı kesiyor, şunu kesiyor. Bütün her şey Rusya'ya bağımlı. Bunun benzerini ben Türkiye Cumhuriyetleri de görmüştüm. Türkiye Cumhuriyetleri de Rusya çekilince bütün kalifiye eleman onlarda. Bilgi onlarda, sistem onlarda. Sistemi çekince yürütemediler birçok şeyi. Ne kapitalizme geçebildiler, ne komünizmlikte eski şeyin daha. Mesela Rusya kendi içinde devam ettirdi. Silah ticaretin şunu bunu devam ettirdi. Ama bu ülkeler mağdur oldular. Üstelik Ukrayna bir de Rusya ile savaş içinde biliyorsunuz. Hatta toprakların bir kısmı kaybetti. Kırım'ı kaybetti. Rusya işgal etti resmen. Vermiyorum dedi. Bitti. Savaşamıyor da. Çünkü ordu dağıtıldı. Komuta merkezi dağıtıldı. Birçok Rusyalı zengin var. Mesela ama şey yapıyor, bloke ediyorlar. Ben orada gördüm. Sokaklarda Putin'in resmi üzerine çarpılar koyulmuş. Putin'i sevmiyorlar. Şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar ama Rusya hakimiyetini altına almış. Bazen hükümetlerde onun etkisi olduğunu görüyoruz. Çok üzüntü verici olan da şu, yani dünyadaki verimli arazilerin %25'i Ukrayna'daymış. Bakın haritayı açın. Bu fiziki haritalar var ya, dağları gösteren. Açın. Şimdi bile gösterebiliriz izleyicilerimize. Böyle Rusya'nın dağlarıyla Avrupa'nın dağları arasında büyük bir ova boşluğu var. Orası Ukrayna'dır. Yani dünyadaki mevcut ekilebilen arazinin %25'i Ukrayna'daymış. Ukrayna'daki yüz ölçümünün %75'i de ekilebilir araziymiş. Yani ülkenin %75'ini ekebiliyorsunuz. Kilometrelerce gittik, ekiliyor hakikaten ama bu tam olarak dünyaya ihracını organize edemedikleri için kazanç olarak dönmüyor. Yani eskiden Rusya alırmış. Rusya oranın buğday deposu olarak düşünmüş. Ve Avrupa Birliği'ne tam şey yapamıyorlar, veremiyorlar. Yani sonuçta Ukrayna arada eziliyor. Hatta Rusya'dan geçen boru hatlarını kapatmak gibi şeylere girdi. Rusya ile savaş biraz da ondan da. Avrupa Birliği'nin bütün gaz akışı orada onun üzerinden geçiyor. İşte Rusya onun için Baltık Denizi üzerinden veya Türkiye üzerinden Avrupa Birliği'ne işte gaz akışını sağlamaya falan çalışıyor. Savaş da o yüzden çıktı. Yani değerlendirilemiyor. Bize ekonomi Rus zenginlerin elinde. Ve arada kalmış kendi ürünlerin değerlendirme bir ülke. Yani şunu hissediyorsunuz, birçok şeye daha dokunulmamış. Çünkü bakın Doğu bloku ülkelerde otantiklik duruyor. Türkistan'da da gördüm bunu. Mesela Hive kenti aynen duruyor. Buhara, Semerkant. Burada da otantiklik duruyor. Hatta pazarlara çıktığınız zaman otantik ürünleri görebiliyorsunuz. Doğal ürünleri görebiliyorsunuz. Mesela orada şehirlerde semt pazarlarında gezdim. Orada çok otantik, yerli, böyle köylünün getirdiği şeyleri de görebiliyorsun. Yani böyle artık bizim gibi tamamen hani plastik mi denir o meyve türlerine, artık tamamen suni yapılmış şeyler de yok yani. Bu kadar otantik ama halk fakir, çok fakir. Yani o yaklaşık 30 yıl önceki e, Doğu blokunun parçalanması sonucu böyle yalpalayan, nereye vuracağı belli olmayan bir gemi gibi çok büyük bir ülke gerçekten. Bizim yüz ölçümü bizim kaç katımız? Ama nüfusu işte 40 milyon civarında. Büyük araziler var. Araziler hep ekilmiş. Çok arazilerde Sovyet sistemi gereği çok güzel bir sistem koymuşlar. Yani mesela şöyle söyleyeyim. Hani bazen bakarsınız uçaktan bizim ülkemize uçsuz bucaksız hep böyle tarla görürsünüz. Hiç orman olmaz. Orada öyle bir şey yok. O tarlaların aralarında ormanlar var. Bu neyi sağlıyor biliyor musunuz? Hayvanların geçiş yerleri buralar. Çünkü tamamen düz yaparsanız hayvanlar göç yapamazlar. Yürüyen hayvanlar özellikle. Mesela İngiltere'de böyle deniliyor ki İngiltere'nin en kuzeyinden en güneyine kadar ağaçların altından geçerek bir hayvan yolculuk yapabilir diyor. Onun için bazı hayvanların nesilleri yok olur işte bu bizim olduğumuz yerlerde. Mesela bizim Anadolu'da eskiden sırtlan varmış, efendim çita varmış, Anadolu kaplanı varmış, şu varmış. Yani nereye gitti bunlar? Belki işte bir ayı bile bitmek üzere veyahut da şu yani birçok şey. Çünkü hayvanlar gizlenecek, yolculuk edecek yerler bulamıyorlar. Ama orada öyle yapmamışlar. Böyle hayvanların yolculuk edebileceği, geçebileceği, gizlenebileceği alanlar bırakmışlar. Tabii bu biraz doğayı korumak. Çünkü doğada siz bir hayvan neslini yok ederseniz bu sefer başka bir problem çıkıyor.
Hani deniliyor ki bütün şeyleri, çitaları, kaplanları öldürdünüz Afrika'da. Bu sefer yeşillik kalmıyor. Çünkü bütün o yeşil yiyenlerin hepsi yeşilliği tüketiyorlar bu sefer. Onun için denge sağlamak için onların da tüketilmesi, o ot yiyen etçilleri tüketilmesi lazım. Arslanlar, şeyler işte bunlar yapıyor bunda. Onun için bu doğada bir dengedir. İşte bunu sağlamışlar. Bütün tarlalarda bunu görebiliyorsunuz. Fakat ülke, yani mesela bizim ülke gibi yollar çok iyidir bizim duble yollarımız, otoban yollarımız. Orada hiç bunları göremezsiniz. Ta 1940'lı 50'li yıllarda kalmış tek yol. O da birçok yerleri böyle kambur kumbur olmuş. Yani büyük bir işkenceydi. Çok pişman oldum otobüsle seyahat ettiğimize. Tabii biz şöyle gittik uçakla bir şehre indirdiler. Oradan otobüsle ta diğer şehirlere geldik. Ama yani hatta şunu söylüyordu. Baştan başa Ukrayna'da otobüsle yolculuk turuymuş bu falan diye biraz böyle espri yaptık. Otobüsle yollar bitmiyor. Yani çünkü yollar sürat yapılacak yollar değil. 50'li yıllardan kalmış. O yüzden çok zor. Yani şehirler arasında gidebilmek. Ama şehirleri güzel, hoş. Modernizmin acımasızlığı çok tam olarak girmemiş. Ve toprak devletim. Bu önemli bir şey bakın. Eğer ekmezse onu devlet el koyuyor, tekrar dağıtıyor. Bizde bu yapılmadı. Toprak eskiden Osmanlı'da devletindi. Miri araziydi. Yani devlet 3 yıl ekmezseniz alırdı başkasına verirdi. Bu sürekli ekilmeyi gerektiriyordu. Kıtlığı da engelliyordu. Daha sonra Cumhuriyet'le bu mülk araziye dönüldü. Bu sefer dede öldü, 3 oğlana bölündü. Onlar öldü, 5 oğlana bölündü. Eskiden bir ailenin kullandığı arazi 10-15 aileye bölündü. Ufacık ufacık tarlalar oluştu ondan sonra. Kavgalar oluştu. Ben ekmiyorum, o ekmeyince o da ekmiyor. O küçük arazide bir şey çıkmayınca hepsi ekmiyor. Ekilmeyince bu devlete ne oluyor? Kıtlık olarak dönüyor. Ama bu doğru bir şey değil aslında. Yani bu Çünkü şahsa bırakıyor hocam. Adam ister şahs eker ister ekmez. Hatta ekmez. bugün bile içimiz kan ağlıyor. Tarım arazilerini bile imar açılır mı açılmaz mı ya burayı alalım diye ne yazık ki şeye çeviriyoruz. Ya betonlaşmaya çeviriyoruz ve hani tabii ki amaç siyaset değil ama sonra en basit şeyleri bile dışarıdan buraya getirtmek zorunda kalıyoruz. Yani samanı bile ihraç edecek hale geliyoruz. Sanki burada biraz devletin otoritesi değil mi? Yani devletin bir şeyleri gözlemlemesi, teşvik etmesi, hatta bence bazen zorlaması herhalde bu açıdan çok önemli diye düşünüyorum. Peki bu yollar konusunda komünizmden kalma ülkelerde hep yollar aynı mıdır? Yani e, gerçi Rusya'ya da geleceğiz inşallah ama orada da bunu soracağım. Buyurun hocam. Yani şöyle, Rusya'da belki son dönem ilerlemişti. Ben daha şu anda Rusya'yı gezmeye başlamadım. Bir iki yeri hariç. Ama Ukrayna 90'larda Doğu blokuna ayrıldı Fatih. Yani Batı blokunun yollarına da kavuşamamış. Eski tür yollar var. Onları da devam ettiriyor. Mesela Özbekistan'ın bir kısmı da böyleydi gittiğim yerlerde. Çok yollarda böyle mesela Hive ile Buhara arası çok sıkıntı çekiyordu. Tek bir yol var, tek bir şeritli yol. Çok da böyle kazılmış falan ilerleyemiyorsun. Şimdiki mesela basıp gidiyoruz son sürat ve duble yollarda çok rahat ulaşım sağlıyoruz Türkiye'de. Ulaşım çok rahatladı Türkiye'de. Yani ne diyelim 1980'li yılların Türkiye'si gibi düşünün yolları. Siz hatırlamazsınız doğmadığınız için. Ama ben bilirim. Yani şimdi 10 dakika gittiğimiz yere o zamanlar 1 saatte gidiyorduk otobüsle. Öyle olunca orası öyle. Bu ama şu var. Mesela biz uçaktan baksanız bizim ülkemizde tarlalar böyle hep ufak ufak bölünmüş. Değil mi? Böyle boylu boylu bölünmüş. Halbuki niye? Çünkü miras. O ona düşmüş, o ona düşmüş. Ben ekmiyorum. Az bir şey zaten. Ne yapacağım? Ekmiyorum. O da ekmiyor, o da ekmiyor. O tarlalar ölüyor. Çalışmadığı zaman biliyorsunuz ölür toprak. İşlenmesi gerekir. Ama işte devletin olduğu zaman devlet onu alır senden çalıştırmazsan toprağı başkasına verir. İşte orada öyle devam ediyor. Bu hani kapitalist ekonomi bunu gerektirir. Toprakları kişilere vermeyi gerektirir. Ama komünizmde bütün topraklar devletindir. Yani kişinin malı yoktur. Ve böylece ne oluyor? Emanet olarak verilen toprağı ekmek zorundadır. 3 yıl içinde ekmezse alınacak elinden. Bu anlamda bu önemli bir şey tabii ki.
Ee, tabii bu bir de şunu da sağladı Türkiye'de. Mesela bu topraklar böyle bölünmeye başlayan insanlar köyleri terk edip şehirlere gitmeye başladı. Ya bana şu kadar bir toprak kaldı, bunu da geçinemiyorum, şehre gideyim bir fabrikada çalışayım. Şimdi mesela benim çocukluğumda ülkenin belki de %70'i kırsaldaydı. Şimdi %90'ı şehirde. Köyler boşaldı, bir şey kalmadı. Çünkü topraklar küçüle küçüle kimseye yetmemeye başladı. Çünkü Gençler de hocam, bu anlattığınız çok önemli. Yani gerçekten çok tam isabet bir parmak bastınız. Burada biraz şey de hep görüyorum ya. Yani gençlerde özellikle hep bir özenti var ya. Yani çok klişe olacak ama özellikle televizyonun, sosyal medyanın hayatımıza girmesi de gençlerin gördüğü, özendiği, imrendiği bir hayat. Kılık, kıyafet, makyaj, ne bileyim, araba vesaire, arkadaş ortamları, kafeler vesaire, hani bunlar da sanki biraz gençleri, değil mi? Sanki böyle çiftçilik utanılacak bir şeymiş gibi. Veya o işlerle uğraşmak, böyle bir algı var. Niye böyle yapayım ki diyor. Ben de gideyim hayatımı yaşayayım, ortamımı bulayım, takılayım diye de bir sanki gençleri nasıl tutulacak bu gençler, onu da tabii bilmiyoruz ama. yani devletin politika olarak köyden şehre göçü teşvik etmiş oldu yani. Mesela işte herkes okumalı. Ondan sonra şehir hayatı çok iyi gösterildi. Köydeki adam ürettiği şeyi, mesela bugün düşüyor işte adam 1 liraya köyde üretiyor bir şeyi. Şehirde o 5 liraya satılıyor. Adamın emeğin değeri yok. Halbuki köydeki ürettiği, tarlada ürettiği şeyin değeri olsa gelmez. Gelmez, orada kalırdı. Ve kardeşim burada uğraşıyorsun tarlada şu kadar yine zengin olamıyorsun ama adam şehre gitmiş, örnekleri gösteriyorlar, parlatıyorlar. İşte şöyle yapmış İstanbul'da taş toprağı altın yere gitmiş, şöyle bir yer kurmuş, parayı kırmış, şunu yapmış, bunu yapmış diyerek insanları modernizme doğru, şehre doğru akın ettirdiler. Şu anda kırsala kimse kalmadı. Kırsal ancak işte evlerin olduğu, yazlık evlerin olduğu yerlere dönüştü artık. Bazı köylerde hiç kimse yok. Köy bitti. Bu iyi mi oldu? Bence iyi olmadı. Kırsal önemli yani. Kırsal, herkesi şehre yığarsanız bu sefer beton binalar içerisinde işte betonarme şeylerde bu doğru değil. Bir şu var. Eskiden kalma bir şey belki, kazanma hırsı olmuyor. Yok Ukrayna halkında. Çünkü Sovyet Rusya döneminde kanaat öğretilmiş. Senin devlet sana evini veriyor, yemeğini veriyor, şunu veriyor, bunu veriyor. Sen çok hırslı bir şey, kapitalistçe hırsla çalışmak şeyinde yoksun. Bu zaten kötü bir şeydir denilmiş. Bunlar tam da Batı blokuna entegre olamadıkları için de bir hırs yok halkta. Bol tatil var. Hatta yılın 211 günü tatil deniliyor. Bir ses geliyor ama. Evet. Bu alışkanlık sebebiyle az kanaat öğretilmiş adeta. O kanaati de bırakamamış. Yeni nesilde de bu yok. Çok böyle verilememiş. Ve bir grup devletin üstündeki zengin bütün devletin işlerini yürütüyor, kazanıyor. Halkın geneli de böyle çaresiz, sürekli tatil yapan, yani haftanın 4 günü tatil yapıyorlar. Çok ilginç bir şekilde. Çalışmayan, üretmeyen ülkede tabii ne kadar varlıklı olursan ol, bir şey olamaz. Üreteceksin. Çalışırsan karşılığı sana döner. Çalışmazsan dönmez. Yani hafta 4 gün tatille nasıl olacaksın, geçineceksin? Fakir bir ülke haline gelirsin. Evet. Yani dedik yollar kötü ama mesela eskiden Sovyet Rusya döneminde trene, yani toplu taşımacılığa önem verilmiş. Ama şimdi o da yenilenmemiş, update yapılmamış. Yapılmayınca kalmış, cazibesi kalmamış yolculuğun trenlerle falan. Yollar çok modern, otobüsler girmiş fakat yollar çok kötü. Yani şimdi bizim bu kullandığımız otobüsleri Ukrayna'nın o yollarını sokun. Yani 1-2 sene içinde otobüs hurdaya ayrılır. O Alt takım kalmaz. Evet. Evet, hiçbir şey kalmaz yani. Çünkü bitirir o yollar bu şekilde. Tam yapılan. Arada kalmış bir ülkenin sıkıntı. Teknoloji olarak bizden çok geriler. Onu söyleyeyim. Türkiye oraya göre iyi bir ülke. Yani teknoloji açısından. Bizden yani dediğimiz gibi uçak üretiyor ama yani bizden teknoloji olarak geriler. Çünkü Sovyet Rusya'dan kalma teknoloji var. O teknoloji de hantal bir teknoloji artık. Geliştirilememiş. Çünkü
Teknolojisi sürekli geliştirirseniz işe yarar. Değilse 30 sene önceki teknoloji bugün dünyada hiçbir anlam ifade etmiyor. 10 yıl önceki de ifade etmiyor. Hani bizim diyelim ki şeylerimiz, İHA'larımız var. 5 yıl önce İHA'ya şimdi dönüp bakmıyoruz. Artık SİHA'mız var diyoruz. Şunu var diyoruz. Değil mi? Böyledir yani. Müthiş bir değişiklik var. Bunu İlk yetiştirilebilir. çıkardığınızda bomba atmıyor, gözlemliyordu. Şimdi bomba atıyor. Şimdi diyorsunuz ki niye bomba atmayanı kullanalım ki? Bunu envarse alalım. Tabii, Ya hocam bitti. bu şey gibi değil mi zaten? Gerçekten mesela benim babamla dedem arasındaki nesil olsun 30 yıl veya 50 yıllık bir nesil farkı olsun ama benim babamla aramdaki nesil farkı 150 yıl hocam yani en az. Yani muhtemelen benim çocuğum yaşındaki benim neslimde belki 300 yıl olacak. İnanılmaz bir ilerleme. Müthiş bir hız. Yani o kadar hızlı tren ki bunu yakalamak gerçekten çok zor. Yani bunu artık nasıl adapte olunacak? Yani nasıl buna bir enerji ayrılacak? Nasıl motive olacağız? Gerçekten başlı başına belki bu da bir ders konusu, bir program konusu ama hocam çok hızlı akıyor ya her şey. İnanılmaz Yok, hızlı yok. akmıyor mu? Benim annem ilkokul mezunu ama bana şöyle bir şey söylemişti. Oğlum dedi, belki bizim nesle kadar dünya hep aynı yaşadı. Yani kara sabanla yaşadı. Biz kara sabanı işte ta ilk insan da kullandı. Bizim dedemiz de kullandı. Ama dedi bizim dönemimizde 3 şey çıktı ortaya dedi. 1 motor, 2 elektrik, 3 bilgisayar. Bunlar dedi kaç bin yıl değiştirdi ortalığı dedi. Yani o kadınca, o ilkokul mezunu kadının yani fehmi, anlayışı doğru da ama. Yani dediğin gibi bir anda böyle yüzyıllık farklar oluşturdu nesiller arasında. Yani onun için bu şey doğru. Yani teknolojiyi siz eğer ilerletmezseniz demode kalırsınız. Yani bu bana yeter, ben bununla idare edeyim. Olmuyor işte. Rusya yani 30 sene önce dünyanın en teknolojik devletlerinden bir tanesi şu anda çok gerilerde. Yetişemiyor. Gaz satarak şunla bunla hayatta kalmaya çalışıyor. Ukrayna güzel bir ülke. Yeşillik dediğimiz gibi. Çok ilginç. Bir yağmur yağıyor. Böyle yarım saat kadar. Yani dışarıda yakalarsa sizi böyle sudan çıkmış balığa çeviriyor. Şarıl şarıl böyle müthiş şekilde. Yarım saat sonra güneş açıyor. Böyle bir ilginç bir iklimi var. Yani o yağmura dayanmak mümkün değil. Kesinlikle bir yerlere sığınılmalı. Tabii gariban bir ülke. Yani ben tarihi de yakın tarihi de çok kötü. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlarla Rusya arasında kalmış. Bütün savaş orada geçer yani. Yani Rus kuvvetler orada direnmişler, tutunmaya çalışmışlar. Almanlar bütün teknolojisi oraya girmişler. İkinci Dünya Savaşı'nda ölen insan sayısı 65 milyon. Bunun 33 milyonu Rusya tarafında. Bu 33 milyonun da yani kim var? İşte Kırgızlar, Kazaklar, Ruslar, şunlar, Çerkezler hepsi dahil içine. 33 milyonun 13 milyonu da Ukrayna'ya ait. Ukrayna 13 milyon kişi kaybetmiş İkinci Dünya Savaşı'nda. Yani 1945'te. Bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğumuzda nüfusumuz kaçtı? 13 milyon. Yani Hocam evet. Tam onların kaybettiği kadar bir ülke nüfusuna sahipmişiz değil mi? Ya çok müthiş bir şey ya. Bu ülke nasıl ayağa kalkacak? Ya. Üstelik ondan sonra da Stalin şey yapmış. Bu buğdayları denize dökerek bunlara açlıkla milyonlarca kişi öldürmüş. Hele Çingene katliamı var orada bir. Yani akıl alacak gibi değil. Çingeneler sahip çıkan da yok. Mesela şimdi Yahudi soykırımı yapmış Hitler. Dünya hala vay Yahudileri şöyle yapıldı böyle yaptı. Tamam. Hala müzesi var. Çingenelerin kimi var? Yahudiler Hocam kaç mazlum tane Çingene olunca öldürmüş? Hocam mazlum olunca, kimsesiz olunca ne yazık ki böyle acımasızlık oluyor herhalde. Anan yok, şey yapan yok değil mi? Yazık ki. Sahip çıkan yok. Müthiş katliam yapmışlar Çingeneler. Ne kobay gibi kullanmışlar. Müthiş katliamlar yapmışlar. Bu Stalin döneminde. Evet. Şimdi gelelim. Ukrayna'da Söylemek istiyorum. Sizin dediklerinizle paralel olarak. Hani halkı fakir demiştiniz ya. Aslında İlber Ortaylı da aynı tespitte bulunmuş. Eski Dünya Seyahatnamesi kitabında biz okumuştuk onu. Orada da hani proleter sınıfı diyordu Ukraynalılar için. Ukraynalılar Rusların proleter sınıfıydı diyor. evet. Yani bir alt sınıf yani birinci. Zaten o Doğu ülkelerinde Ruslar birinci sınıf insan, diğerleri de onlara tabi mevali cinsi.
insanlar, yani Türkiye Cumhuriyetlerindekiler de onlar. Her şeyi biz size öğrettik diyorlar. Ruslar öyle onları kullanıyorlar. Ha, hocam sonradan görmelikleri gözüne çarpmıştı İlber Hoca'nın da. O da öyle yazıyordu. Yani sonradan görme oldukları, hatta bu davranışları kendisinin gördüğünü falan yazıyordu. Evet. Şunu da söyleyeyim. Ukrayna bölgesi, yani hani bir tarihçinin bir sözü var. Ukrayna'yı böyle kazısanız altından Kıpçak Türkleri ve Kuman Türkleri çıkar diyor. Bölge aslında eskiden bir Türk bölgesi. Ama şimdi tamamen Slavlaşmış. Yani yüzyıllarca buraya Türkler doğudan, Hunlar ya diğer Türkler, Kıpçaklar. Mesela o bölgede Desti Kıpçak bölgesi var. Kıpçak Tam çölü. tam biz soracaktık hocam. Yani tam biz soracaktık. Hiç bizim sorumuza gerek kalmadan siz cevaplıyorsunuz. Aklıma geldi. Bakın, oradan edinilen köleler, köle Türkler, Kırım yoluyla Sinop'a, Sinop'tan Sivas'a. Sivas bir köle dağıtım merkezidir. İşte Selçuklular döneminde. Oradan Şam üzerinden Mısır'a götürülüyorlar. Yani bu Ukrayna bölgesinde toplanan Türk köleler. Bunlara Memlük deniliyor. Ve dünyadaki ilk adı Türk olan devlet kuruyorlar. Et-Devleti Türkiye denilen Memlüklü Türkleri devletini kuruyorlar. Eyyubileri yıktılar. Baybars komutasında biliyorsunuz. Ve yerine 3 asırlık o Memlükler devleti kuruldu. Ve onu da Osmanlılar yıkabildiler. 1517'de Yavuz Sultan Selim ortadan kaldırdı. Bu Memlük Türkleri işte Kıpçak, Ukrayna coğrafyasından Desti Kıpçak denilen bölgelerden toplanıp getirilenlerdir. Ve Mısır'da hala onlar var. Mısır'a gittiğiniz zaman sorsanız işte benim dedem Türktü, babam Türktü falan diye iyi bir Türk nüfusu var. Bunlar hala, hatta o asil aileler Türkçe konuşuyorlar hala. Yani yaklaşık bunlar bir 100 yıla yakındır asimile edilmeye çalışıyor Mısır'daki Türkler, o kölemen Türkleri, Memlük Türkleri, ama hala öyledir. Elit kesimdir üstelik bunlar. Yani tepe noktalarda birçok bakanlıklar, şunların hep bunlar önde gelen kesimdir. Bu Ukrayna bölgesinde toplanan Türk kölelerdir çoğunluğu. Ve işte bir devlet kurmuşlardır Mısır'da. Evet, gelelim Ukrayna'daki benim ziyaret ettiğim ve benim asıl Ukrayna'da görmek için gittiğim yerler. 3 tane kaleden bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi Hotin Kalesi. Hotin. İkinci Şimdi Osman Hotin Kalesi. nasıl? Genç Osman'la mı ilgiliydi Hotin Kalesi? Evet, Genç Osman orada Hotin Kalesi'nde seferde problem yaşadı. Sebebi de şöyle. Şimdi İpek yolundan gelen mallar İstanbul üzerinden gemiyle şeye götürür. Odessa ve oradaki Volga, Don Nehri olması lazım. Oraya götürüyor. Oradan girerek Baltık Denizi'ne kadar ulaşıyor. Yani öyle bir nehir üzerinden gidiyor. Osmanlı donanması da oradan giriyor oraya zaten. Yani Osmanlı donanması Avrupa'ya gidebilmesi en güzel yolu mesela Tuna'dır. İnce donanma oradan gidebiliyor. Değilse malzemeyi taşıyamıyorsunuz. İçin de öyledir. Bu Ukrayna için de öyledir. O nehrin adı neydi? Don Nehri olması lazım, her neyse. Pardon, Dinyester. Dinyester Nehri. Dinyester Nehri üzerinden bu kaleler Hotin Kalesi, Akkirman Kalesi ve Kamaniçe Kalesi. Bunlar da orada hep bulunuyor. Hatta geçen hafta anlattığımız Bender Kalesi vardı. Moldova'da. O da orada. Yani üzerinde, ırmak üzerinde. Çünkü ulaşım kolay. İşte Genç Osman da Osmanlı donanmasını oradan Prut'a kadar getirmiş. Prut zaferinin yapıldığı yer biliyorsunuz daha sonra. Orada Yeniçeriler isyan edince geri dönmüş ve demiş ben geri dönüyorum ama ben size göstereceğim demiş. Madem bu sefere engel oldunuz, bunun üzerine bu bize kötülük çıkaracak diye dönüşte Genç Osman'ı yakalamışlar ve öldürmüşler. Bunun acıklı hikayesini bu kitapta verdik. Zirveden Dramatik Sonra Müslüman Sultanlar'da Genç Osman, 2. Osman'ın katledilmesini, affedersiniz adeta bazı rivayetlere göre tecavüz edilerek öldürülmesini bu kitapta okuyabilirsiniz. Hocam tek bir şey soracağım. Çok iyi bir güreşçi olduğu 3 kişinin, 4 kişinin bile Genç Osman'ı tutmakta o an zorluk çektiğini ve geleni böyle hallaç pamuğu gibi gelip attığını, artık en sonunda
kendisine yaklaşamadıkları için uzaktan böyle ip ya da işte ağ yöntemiyle falan yakaladıkları rivayet edilir ama. Yedikule zindanında 3-4 kişi saldırıyorlar. Zindanın içinde ve ondan sonra kafasına bir şey vurarak işte ele geçirebiliyorlar. Böyle çok yetenekli Osmanlı padişahlar var. Mesela bir tanesi Abdülaziz'dir. Çok iyi bir şeydir, güreşçidir. Hatta Paris'e gittiği zaman oradaki şey hani böyle yumruk vurarak şey yapılıyor ya, güç gösteri, oraları falan, aletleri falan kırmıştır gücüyle. Genç Osman öyledir ama bunların en ilginci ikinci şey Yıldırım Bayezid'dir. Yani Timur'la yaptığı savaşta bütün askerleri dağıldığı halde son nefesine kadar çarpışmış. Yanına yaklaşamamışlar. Yaklaşanı öldürüyor çünkü. Ağ atarak yakaladıkları belirtilir. O da çok deli bir şeydir, padişahtır ama onun bu aceleciliği tabii onun sonu olmuştur. Her neyse bizim konumuz değil, onları bu zirveden dramatik sonra da onlar hepsini anlattık, okuyabilirler. Gelelim Hotin Seferi. Hotin çok ilginç bir yer gerçekten. Ben Hotin'i gördüğüm zaman dedim ki ya hani şu Yüzüklerin Efendisi filmini çekenler var ya, acaba dedim yönetmeni burayı görseydi kesinlikle gelir burada bir bölüm alırdı. O kadar güzel bir şey var ki, görüntüsü var ki, kuleleri, o hani ve sivri çatılarıyla Hotin böyle tam Dinyester ırmağının kenarında ve işte o İpek yoluyla oraya geliyor, orada Hotin'de konaklıyorlar ve önemli bir Osmanlı karargahı orası. Hala bizim toplarımız duruyor. Hala bizim içindeki bıraktığımız silahlar duruyor. Mezarların bir kısmı duruyor. Mezar taşlarının bir kısmı duruyor Hotin'de. Böyle ama öyle bir şeysi var ki böyle görüntüsü var ki insanı çok mest ediyor. İkinci Osman da buraya gelmiş ve buradan dönüşte tabii ki öldürülmüş, acımasızca katledilmiş. Prut zaferi o civarda olmuş. Baltacı Mehmet Paşa hemen Hotin'e yakın Prut Nehri var. Dinyester Irmağı'na bağlanan. O nehrin kenarında bataklıkta Rus ordusunu tam böyle sıkıştırmış. Fakat barışla teslim etmiş. İşte Katerina'nın araya girmesiyle. Ve Ruslar bu hengameden çok kurtulduktan sonra da Osmanlı bir daha Ruslarla baş edememiş gerçekten. Güzel bir kale. Merkezde şey duruyor. Merkezi kale, iç kale duruyor. Dış kalenin surlarını tabii yıkmışlar. Ve içeride Osmanlı taşları, Osmanlı belgeleri bulunuyor. Ve daha önceki fotoğrafları falan da var, sergilemişler. Osmanlı döneminden kalma fotoğrafları da var. Yani çok zarif, çok önemli bir Osmanlı kalesiymiş. 1812'de maalesef bu anlatacağımız 3 kale ve o Bender Kalesi dahil bir anlaşmaya terk etmişiz. Yani bir anlaşma yaparak Ruslara bırakıvermişiz. Yani bu kadar sermaye akıtıyorsunuz. Anadolu'dan asker götürüyorsunuz. O kaleleri yapıyorsunuz. Yatırım yapıyorsunuz. Para harcıyorsunuz. Ondan sonra 1812'de anlaşmayla askerimizi çekiyoruz. Tamam sizin olsun diyoruz. O Kamaniçi'de de öyle. Akkirman'da da bizim toplarımız bilmem kaç bin tane top oralara bırakılıp geliyor. Yani bu kadar Anadolu'dan toplanan vergiler, halkın böyle çabasıyla devlete ödediği vergiler, toplanmış silahlar bir öngörüsüz sultanın veyahut da işte yukarıdaki birisinin çarçur etmesiyle yok olup gidiyor yani. Yani halk bu kadar çırpınıyor ama yukarıdaki bir yönetici o halkın parasını çarçur ediyor. 1812'de böyle yapmışlar. Ruslara teslim edivermişler. Rüya şehri gibi, Rüya Kalesi gibi ya uzaktan. Çok beğendim ben kaleyi gerçekten. Yani seyretmeye doyamadım. Tam nehrin kenarında çok harika böyle bir nehrin kenarına böyle bir iniş yapılıyor ve kale orada yükseliyor. Gelen gemiler de direkt kalenin şeyine yanaşıyorlar. Yani oradan direkt gemiden her türlü malzeme indirilebiliyor. Onun için çok stratejik bir yer olarak gördüm. Evet. Bir diğer kalede şu Kamaniçe. Kamaniçe Kalesi de bizim 1812'de bırakıverdiğimiz kalelerden bir tanesi. Ruslara terk ettiğimiz. Ama içindeki malzeme daha fazla. Yani orada 2000 kadar top bırakmışız. 2000 top. Ve şu anda bir kısmını sergileniyordu. Bunlar nasıl alındı? Nasıl götürüldü? Yani bu bir ülkenin sermayesini sen
böyle bir anlaşmaya tek bırakılır mı? Emek Ama ya. işte Hocam emek var, alın teri var, toplananlar, o çiftçiliğe ne şartlarda ekiyorlar, ne ürün. Bir de o zamanın teknolojisi ve şartlarını düşündüğümüz zaman hele, yani bu kadar yazık, yani insan içi yanıyor hocam ya. Binlerce top, kalelerin emeği çarçur ediliyor yani. Birisinin dudağının iki dudağı aynen öyle. arasındaki şeyle hocam hiç edilmiş. Yazık. Aynen öyle. Yani insanlar demirlere vurarak para kazanıyorlar. Ekin ekerek para kazanıyor. Sabanın üzerinde eziyet ter döküyorlar. Devlete vergi veriyorlar. Devletin başındaki sultan da böyle bir emirle, bir yanlış şeyle sultan. Kimse laf edemez. Yani hemen bırakıyor. Onun ataları oraları ne zorlukla aldı. At sırtında Ya şehit vererek, değil mi? Kan dökerek oraları ele geçirdiler. O yatırımı yaptılar. Orada tutundular yüzyıllar boyunca. Sen hemen ufak bir şeyle bırakıveriyorsun. Yani vere vere bitirememişiz ülkeyi. Yani şu anda bunun Osmanlı, vebali çok ağır değil mi hocam ya? Ya özellikle kamunun hakkına girilen konularda ne kadar vergi veren vatandaş varsa kamunun hakkı o kadar kişinin hakkı gibi hep gelmiştir bana yani. evet. Yani şu an Osmanlı'nın oturduğu coğrafyanın üzerinde 35 tane ülke sayıyorlar. Yani biz işte bıraka işte hepsini şu Anadolu'yu ancak o da zor kurtarmışı Kurtuluş Savaşı'ndaki işte mücadele, Kuvayi Milliye'nin yaptığı mücadele burayı zor kurtarmışız. Bize bırakılan yer işte Çorum, Yozgat falan o civarlarda ufacık bir 3-5 şehirlik yer bırakmışlar, seviyorlar. Bu millet artık şurasına tak demiş, toplanmış tekrar e, bu noktaya getirmişler. Ve Lozan Anlaşması'yla da ülkemiz bütün dünya devletleri tarafından tanınan bir şey olmuş. Yani o anlaşmada bu ülkenin tapusu gerçekten. Çok başarılı bir anlaşmayla bu şey yapılmış, tescillenmiş. Yani siz istediğiniz kadar devlet kurun, dünyada kendinizi tescillemezseniz hiçbir anlamı yok. Bak Kıbrıs'ı biz devlet Kıbrıs. kurduk. Kimse tanımıyor. Sen istediğin kadar devlet kurdun de. Kimse tanımıyor. Azerbaycan bile tanımıyor. Kimse tanımıyor. Onun için şey önemli. Yani dünya devletlerine senin devlet olduğunu tescillemen önemli. Onun için bu cumhuriyet kurulmuş ama dünya devlet onaylaması lazım. Ve İşte bu yüzden mesela evet. markalar gelemiyor değil mi? Restoranlar gelemiyor. Ya bu çok önemli bir şey mi? Gerçekten çok önemli bir şey. Kıbrıs'a gittiğiniz zaman bunu görüyorsunuz. Kurumsal olan hiçbir şey yok desek yeridir. Yani çok nadir oradaki halkın kendi mücadeleleri var. İnşallah orada hocam değiniriz zaten. Anlatırsınız inşallah orayı da. Evet. İşte burada e, kale böyle. Kale Evet. böyle. Kalede gezerken ilginç bir şey rastladım. Rehberimiz Azeriydi. Ukrayna'da bizi gezdiren rehberimiz Azeriydi. Türkçesi de iyiydi. İşte böyle şey topları gösteriyor. Osmanlı kalma bir de duvarda böyle bir şey var. Domuz postu var duvarda böyle. Anlıyorsun domuz postu olduğunu. Bu da dedi işte bu helal yenilebilir domuzlardan dedi. Gitti böyle. Allah Allah yanımdaki Fatih dedim ya bu helal mı dedi. Evet dedi. Nasıl helal dedi ya. Gittim yakaladım rehberi. Sen bu domuza helal mı diyorsun dedim. Tabii hocam bu helal dedi. Bu dağ hayvanıdır dedi. Pislik yemez bunlar dedi. Helaldir bizim orada dedi bunlar dedi. Ben hiç böyle fetva duymadım. Sonra Türkiye'ye döndükten sonra bu fıkıhçılara falan biraz sordum ya böyle şey dediler. Var mı hocam dediler. Azerbaycan'da bazı Şii gruplar böyle şeyler söylüyorlar dediler. Yani hani dağ domuzuna şey sorun yok. Şehirde yaşayan işte pislik yediği için haramdır falan gibi bir fetva vermişler. Değilse hiçbirine fetva verilmez falan gibi bir şey söylediler. Hocam o Hatta zaman benzer onlar domuzun illetini pislik yemesine bağlıyor. Dolayısıyla diyor ki illet ortadan kalkarsa haram da ortadan kalkar diye bir mantık işte herhalde. öyle evet öyle bir mantıkla söylemişler. E, Yani ona bakarsan o zaman hani tavuk da şey yani böyle fetvalar var ya tavuk pislik yediği zaman yenmez falan diyorlar. Kimileri yenir demiyor. Öyle bir illete kurmaya çalışıyorlar. Tabii ben fıkıhçı değilim ama burada gördüğüm gözlemimi anlatıyorum. Bir de şeyde görmüştüm buna benzer bir şey Almanya'da. Orada tabii Türk nüfusu için en büyük problem şey domuz yağı. Domuz yağı okullarda çocuklar yemiyorlar. İşte niye yemiyorsunuz siz? Çocuklar dalga geçiliyor belki. Çocuklar eve geliyor anne bize dalga geçtiler. Domuz niye yemiyorsunuz diyor. Herkes yiyor işte biz yemiyoruz. Niye yemiyoruz?
Ev cevap veremiyor. Hatta bir ara bir 3 günlük seminere gittiğimde orada bir bayan dedi ki hocam en büyük sıkıntı bu çocuklarda. Bunu ne yapacağız falan gibi bir şey sormuştu. Orada bir derneğin lideri diyelim, ilahiyatçı birisiyle de böyle bu konuyu müzakere etmiştik. Şöyle dedi, Kur'an'daki yasak edilen domuzun etidir. Lahmel hinziri diye geçiyor. Domuz eti diye geçiyor. Ayette lahmel hınziri geçiyor. Dolayısıyla yağından bahsetmiyor. Yağ haram değildir diyor. Ve bu sebeple çikolatalar yenilebilir diyordu. Hani bizim Türkiye'de lesitinli şeyler yenmez, domuz yağı yenmez falan diyor. Domuz yağı haram değildir. Eti Kur'an'da geçiyor diyerek hani lafsi literal bir düşünceyle böyle bir şey vermişler. O, yani bir grup diyelim orada. Bunu uyguluyorlardı. Orada bunu da gözlemledim. Yani ettir olan yağ haram değildir. Kullanılabilir. Çikolatalardaki yağ da, domuz yağı da haram değildir. Onun için çocuklara şey yapmanın anlamı yok. Domuz yağı yazsa bile çikolatalarda yiyebilir şeklinde bir düşünce gelişmiş. Bunu Hocam söylüyorlar. coğrafya nasıl fıkıh etkiliyor değil mi? Bunu düşünen birisi mesela Müslüman bir beldede hayatta böyle bir şey vermez herhalde. Hayatta böyle aklına bir fetva gelmez. Hayır, İhtiyaç böyle dese duymaz. küfürle suçlanır. Küfürle suçlanır, evet. Tabii tabii. Evet. Mesela bak ben Almanya için başka örnek vereyim. Hani coğrafya dedin ya. Evet. Mesela Türkiye'de Süleymancılar var değil mi? Bunlar çok fanatik hani fıkıh kitaplarına bağlı insanlar. Namazı, Evet. abdesti hiç şey vermezler, taviz vermezler. Almanya'da, özellikle Kuzey Almanya'da yatsı namazını şey yaptılar, iptal ettiler. Danimarka, İsveç oralarda. Dediler ki namazın en önemli şartı vakittir. Vaktin gerçekleşmesi gerekiyor. Ama İsveç'te, Danimarka'da yatsı namazı vakti gerçekleşmiyor. Vakit oluşmuyor. Onun için çünkü akşamdan sonra hemen sabah geliyor arkadan. Hemen güneş doğuyor. Önce vakit olmadığı zaman namaz şartları hani biz sayıyoruz. Namaz şartları 12'de 6'sı için 6'sına işte vakit falan diyoruz ya. O vakit gerçekleşmediği için diyorlar. Yatsı namazı kalkmıştır diyorlar. İşte böyle bir grup var orada. Vay ve Yani Süleymancıların içerisinde. Yani bu bizim bildiğimiz Süleymancıların. tabii, Süleymancılar tabii biraz çok da net söyleyemiyorlar korkularını ama bunu söyledikleri çok şey yer var. Evet. Yani bu da bir şey. Benim gözlemim yani orada yani coğrafya insanı şeye zorluyor. Mesela aynı benzeri Musa Carullah'ın fetvası var. O meşhur bir son dönem bilginlerindendir. Mısır'da öldü Kazan kökenli. Allah rahmet Finlandiya'da eylesin. Toshiko Izusu'nun da hocası olduğunu biliyorum. Yani evet. Izusu'nun Müslüman olmasında da payı olan birisi Musa Carullah. Evet. Mesela o Finlandiya'da Müslümanlar çağırıyorlar. Finlandiya'da Tatarlar var epey. Çağırıyorlar ediyorlar ki ya bizim sıkıntımız var. Maden ocaklarında çalışıyoruz. Günlerce, kaç günlerce, bir hafta çalışıyor, çıkamıyor mesela. Buralarda biz orucu nasıl tutacağız falan gibi. Geliyor orada incelemeler yapıyor. Sonra uzun günlerde Ruze diye yayınladı. Uzun günlerde oruç diye yayınladı. O kitabı yazıyor. Diyor ki orucun şartları oluşmadığı için burada oruç kalkmıştır diyor. Böyle bir fetva veriyor. Çünkü orucun şartları var ve şu şartlar falan diye onu anlatıyor. Yani burası konumuz değil de yani ben söylüyorum yani dünyada bu tip böyle hani coğrafyanın getirdiği belki işte şeyler bunlar ama bu fetvayı sen başka Afganistan'da söyle direkt boynunu vururlar. Sen Allah'ın dinini tahir ediyorsun diyerek. Hocam son çok kısa bir kitap tavsiyesi yapalım. Musa Carullah'ın kitapları çevrilmişti. Hatta çeviren de eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'di. Onun mesela özellikle kadın kitabı vardı. Son dönemlerde bu kadınlarla ilgili de işte malum olaylar falan çok ciddi gündemde. Onun da kadın kitabını o zaman tavsiye etmiş olalım. Orada gerçekten kadınlarla ilgili birçok meseleyi Musa Carullah ele almıştı. Evet. Şunu söyleyeyim madem dedim. Musa Carullah'ın 60 kadar kitabı var. Bu 60 kitabı bizim fakültede bir hocamız Ferhat Koca hocamız 60 tanesinin tamamını Ankara Okulu yayınlarından bir seri halde çıkartmaya başladı. Çok güzel. Tamam. Maşallah. Tamam. Çok güzel hocam. Çevrilmeyenler çevirtiyor, çevrilenler tekrar bir seri halde Musa Carullah serisi olarak Ankara Okulu yayınlarından tamamını çıkartıyor. Allah razı olsun. Çok güzel olur. Nasıl Ali Şeriati'nin varsa bir külliyatı Fecri yayınlarından çıkan bir Musa Carullah çok önemliydi. Özellikle kadınların miras konusundan tutalım şahitlik konusuna kadar vesaire tüm bunları işleyen bir
Çok tatlı, çok güzel bir üslubu var. Onu da tavsiye ederim. O zaman o kitabı bekleyelim hocam. Mehmet Görmez'inkini tavsiye etmeyelim hocam. Bunu tavsiye edelim biz de. Emin Maluf'un hoca aynen Emin Maluf'un çok güzel bir sözü vardı hocam ölümcül kimliklerde. Siz anlatınca benim aklıma geldi. Orada şunu diyordu. Din toplumları etkilediği kadar toplumlar da dini etkilemiştir diye bir sözü vardı. Sizin anlattıklarınız o cümleyi aklıma getirdi benim de. O gerçek bir şey bak. Daha önce söylemişimdir. İbn Cübeyr diye bizim bir seyyahımız var. Endülüs seyahatnamesi. Alın okuyun. Çok harika bir seyahatnamedir. Endülüs'ten çıkıyor, Arabistan'a gidiyor. Hatta Harran'dan dönüyor. Nusaybin Harra oraları görüyor. Söylüyor. O diyor ki Arabistan'a geliyor. Ya bunlar nasıl Müslüman diyor. En kral İslam'ı biz yaşıyoruz Endülüs'te. Mekke'de söylüyor bu. Beğenmiyor Mekkelilerin İslam'ını falan. Böyle İslam mı olurdu? Çünkü ama o coğrafyada böyle yaşanıyor, İspanya'da böyle yaşanıyor. Yani siz o gelse Mekke'de kalsa bir müddet sonra o tip yaşamaya başlayacak. Bu normal. Yani onun için İspanya gibi tabii sulak, böyle serin bir bölgede farklı bir şekilde yaşanır. Evet, her neyse. Şimdi burada benim çok üzen bir olay meydana geldi Kamaniçe'de. Tarihi bir şehirde kilise var. Gittik, eski cami belli oldu. Bizim camimizi kilise yapmışlar. Caminin tam tepesinde biliyorsunuz hilalimiz olur. Kubbenin tepesinde. Onun tam ortasına bir tane haç dikmişler. Diğerine de bir azize dikmişler böyle hilalin orta. Yani hilale basan bir azize koymuşlar. Yani haçın hilali ezmesini oraya resmetmişler. Gece de kutlaması yapıyor. Osmanlı'dan kurtarıldığı günün kutlamasını yapıyorlardı. Girdik kiliseye ziyaret ederken bir yerden sonra sokmuyorlar. Baktım bizim mihrap duruyor. Caminin mihrabı duruyor. Baktım kimse yok. Girdim içeri. Mihrabın tabii ters çevirmişler. Görünmüyor. Hala duruyor. O Arapça yazı duruyor. La ilahe illallah yazısı duruyor. Kapısındaki mermer mihrap duruyor. Yani normalde yasak görmek ama biz orada gördük. Duvarların bir kısmını kazımışlar ama o şekilde onu gördüm. Kelime-i tevhid orada kazılmaktan kurtulmuş halde aynen duruyor. Ancak duvarlar değiştirilmiş. Böyle bir şey. Yani Kamaniçe'nin merkezindeki Ulu Cami bu şekilde kiliseye çevrilmiş. Minber sapasağlam duruyor. Yani yekpare mermerden yapılmış. Yani yekpare bakın. Bütün mermerin tamamı minberin tamamı bir mermer. Böyle İnanılmaz bir şey hocam ya. Şu an Evet. böyle bir şey yapılabilir mi bilmiyorum. Yani son camilerimize bakalım. Tek parça mermer inanılmaz bir şey yani. Çok Öyle iyi. bir Evet, onu orada gördüm maalesef. İşte şu anda öyle. Evet, vaktimiz de azalıyor. Son bir şehrimiz var. Oraya biraz anlatalım. Oradan Odessa'ya geldik. Odessa otobüsle. Odessa'da tabii bizim Osmanlı şehri, Müslümanların hakim olduğu bir şehir ama şu anda tabii tamamen değişmiş. Özellikle tam Odessa'nın kıyısındaki Hacı Bey Kalesi tamamen yıkılmış. Yerine Rus tarzı köşkler yapılmış. Aslen İranlı olup da Rus edebiyatının kurucusu sayılan Pushkin'in heykeli dikilmiş oraya. O Müslüman mahallesinde, Rusların olduğu yerde. Eskiden Müslüman mahallesiymiş orası. Hacı Bey mahallesiymiş. Tabii şimdi turdakiler şunu yapıyorlar. Getiriyorlar, şehre koyuyorlar. İşte şurada şunlar var. Onlar. Ama bizim derdimiz başka. Biz Osmanlı kalma yerlere bakmaya çalışıyoruz genelde. Diğerleri kendileri de eğlence merkezlerine falan gittiler. Biz bir Akkirman Kalesi'ne gitsek acaba nasıl gidebiliriz? İşte 20-30 kilometrelik bir yer. Nasıl gideceğiz? Araç kiralamaya çalışıyoruz. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. İngilizce bilmiyor bütün taksiciler. Rus bölgelerinde İngilizce bilmiyor. Biz de Rusça bilmiyoruz. Şimdi bir türlü bulamıyoruz, anlaşamıyoruz bir türlü. Derken otele yakın bir yerde bir Gaziantep baklavacısı vardı. Yani Türkler her yerde zaten bir Türk lokantası buluyorsunuz. Gaziantep baklavacısına gittik. O da Urfalı mıydı? Herhalde Urfalıydı. Dedik böyle bir sıkıntı var. Ne yapalım? Ben de taksi ayarlarım size dedi. Hemen taksiyi çağırdı. Rusça konuştu. Dedik böyle böyle bizi götüreceksin, getireceksin. Anlaşmamızı sağladık. Tabii hiçbir Rusça bilmedi. O da hiçbir Türkçe bilmeden gittik geldik. Güzelce bizi götürdü. Ve Akkirman Kalesi'ni yine bizim 1812'de böyle beleşten verdiğimiz kalelerden. Adı Akkirman zaten biliyorsunuz Türkçe bir isim. Farsça bir kirman kale anlamına geliyor. Bender gibi. Bender de Farsça bir şeydir. Kirman da Farsça bir şeydir.
Akkale yani. Akkale'yi 1812'de anlaşmayla verivermişiz. Büyük bir alan. Kale çok büyük bir alanda. Karadeniz'in kenarında böyle müthiş bir şeysi var. Yani yapısı var. Ve azgın sulara bakıyor. Karadeniz'in azgın sularına bakıyor. Çok ilginç. Yani insan orada gülüyor da bunu görünce. Kaleyi gezerken ortada bir tane şey var. Belli minare yani. Camisini yıkmışlar da minarenin de şerefesini yıkmışlar. Tepesi böyle kalmış. Güdük bir minare gibi duruyor. Altına İngilizce yazmışlar. İngilizce, Türkçesi şöyleydi. Tam İngilizce hatırlamıyorum da. Kilise minaresi yazıyor. Yani kilise minaresi. Kilise minare olur mu? Olmaz. Ama kilise minaresi böyle komik bir levha koymuşlar oraya. Ve güzel, önemli bir kaleydi. Hala şeyleri, odaları, işte oradaki evleri, içindeki depoları, barut depoları, efendim, askerlerin kaldığı yerler hepsi duruyor. Tamamen şeye dönüştürmüşler. Böyle orası panayır gibi dönüştürmüşler. Osmanlı'da kalma o bütün kalenin ağırlıklarından kalan şeyleri sergiliyorlar. İşte kazanları, şeyleri falan. Çünkü orada insanlar yaşıyor. Önemli bir kale. Osmanlı'nın o Karadeniz'e giriş bölgesindeki Odessa şehrinde. Orayı bu şekilde teslim etmişiz maalesef. Tabii dönüşte orada bir mağaralar zinciri var. Katakomb mağaraları. Bu katakomb mağaraları 2500 kilometre uzunluğunda mağaralar. Düşün 2500 kilometre. Yani giriyorsunuz mağaraya 2500 kilometre dolaşıyorsunuz. Böyle Git bir şey gel var. Urfa İzmir arası gibi hocam. Git gel Urfa İzmir arası gibi 2500 kilometre çok devasa. Buralar İkinci Dünya Savaşı'nda partizanların böyle müthiş saklandıkları, depolandıkları yerler. Çünkü bir ordu girip de oradan bulamaz yani. Düşün yani Urfa'dan İzmir'e kadar adam mı arayacak karanlıkta? Işık lazım yani öyle bir yer. Ve buradan kum taşı çıkartmışlar. Tabii böyle kazınca sertleşiyormuş, mağara oluşuyormuş. Daha önce Moldova'da anlatmıştık. 200 kilometrelik mağaralardan bahsetmiştik. Bu da 2500 kilometreyi bulan tüneller oluşturmuş. Ve kaçakçılıktan depolamaya kadar pek çok biçimde kullanılıyor. Böyle bir yer. Orayı gördük, katakomb mağaraları. Ukrayna'da gezdiğimiz şehirlerden biri Lviv şehri. Burası zarar görmemiş, hasar almamış İkinci Dünya Savaşı'nda. Ender şehirlerden bir tane barış şehri olarak biliniyor. Ve şair Adam Mickiewicz bu Osmanlı'ya sığınmış ve İstanbul'da ölmüş. Onun heykelleri var burada. Osmanlı İstanbul'da ölen bir onların şairleri. Polonyalı yine asıl adı Vaclav Gruevski olan ama muhtedi olduktan sonra adı Tacül Fahr olan şahsın resimleri müzelerde sergileniyor. Allah rahmet eylesin. Evet. Yine bu şehirde birçok şeyler var. Müzeler, heykeller, hatta işte o mazoşizm mi deniyor, acı çektirme işi, o orada çıkmış. Orada bir yer gösterdiler. İşte burada onu sergiliyorlar. Mesela insanlara girerse sürekli orada dövüyorlarmış. O acı çektirme işini orada yapıyorlarmış. Allah Allah. Hatta dediler ki bu Bana mekana yabancı girerseniz nasıl? Bana bu davranış yabancı gelmedi ama neyse. Yani Kerbela'da. Dediler ki buraya girerseniz kırbaçlanmayı, tokatlanmayı göze alacaksınız. İlk katta az dövüyorlar. Yukarı katlarda Allah ne verdiyse girişiyorlar. İnsanlar gönüllü olarak giriyorlarmış oraya. Böyle acı çekme arzusunda olanlar dayak yemek için giriyorlarmış. Biz de böyle bir yer dediler. Yani tabii girmedik. Böyle bir şey. Hocam Bir şey. çok özür dileyerek ya reklamı da olmasın adamın da bize Tokatçı Berber diye bir tane yani tanıyorum da kendisini. Adam Tokatçı yani millet dayak yemek için o berbere gidiyordu. Ufak böyle bir Google aramasıyla görebilirsiniz. Yani şimdi Nusret'in eti dövmesi gibi o da gelenlerin böyle kafasına, ensesine falan vuruyor ve millet parayla kendini dövdürüyor. Yani demek ki oluyor yani bu da oluyor bizde evet. Demek ki mazoşistler böyle bir zevkten alıyorlar demek ki. Yine meşhur o Kazanova o şehirde yaşamış. Meşhur hani dünya çapında
ünlü denilen. Evet. Halk böyle pazarda kadınlar falan başörtülü, yaşlı kadınlar. Yani o kültür orada hala devam ediyor. Yeni nesil açılmış ama o başörtülü yaşlı kadınları görebiliyorsunuz. Birçok şeyi görebiliyorsunuz. Türk lokantaları mesela onların kendi açtığı lokum kebap gibi yerleri orada görebiliyorsunuz. Müzelerde Osmanlı'dan kalma yığınla eşya var. Osmanlı kılıçları, Osmanlı kalkanları, Osmanlı'nın bırakıp geldiği şeyler hepsi müzelerde sergiliyorlar. Özellikle o Lviv şehrinin müzesi çok dolu bu konuda. Ben uzun uzun gezdim. Osmanlı odaları, Osmanlı bölümleri. Zaten şu var, gezilerde eğer siz bir şehrin müzesini gezmezseniz o şehri anlayamazsınız. Yani gezme uzmanı olarak söyleyeyim. Son gün şehrin müzesini gezerim ben. Yani gezeceksiniz ki şehrin ne olduğunu, tarihini ve günümüze kadar olanı anlayacaksınız. Vaktimiz azaldı. Birkaç şey daha söyleyeyim. Uman şehrine uğradık. Orada Ukrayna'nın en büyük arboretum deniliyor. Yani böyle ağaç koleksiyonu. Binlerce ağacın koleksiyonu sergiliyorlar orada. Yine orada Yahudiliğin bir kolu var. Hasidik Yahudileri diye. Bunlar İsrail'e düşmanlar. Devlet kurmaya. Hani İran'da devlet kuramayız. Mehdi devlet kuracak diye bir grup var ya. Aynı onun gibi. Amerika'da da var bildiğim kadarıyla. Hatta İranlı bakanlar Amerika'ya gittiği zaman bu gruplarla temas halindeler zannediyorum, değil mi hocam? Evet, Bunlar evet. Şeyi bekleyenler. Mehdi gelecek, Mehdi İsrail'i biz bekliyor, beraber evet. kuracaktık. Evet. Evet. Bu mezhepte İsrail'e karşı devlet kurulmaması gerekir. Olacak, sonunda kurtulacağız falan gibi şeyler söylüyorlar. İlginç bir şehir var. Rogatin şehri. Oraya uğradık geçerken. Hürrem Sultan'ın doğduğu yer. Babasının kilisesi var. Babası orada zangoşluk yapıyormuş. Onun önüne de heykelini dikmişler. Hürrem Sultan'ın. Yani oradan gelmiş, Kanun'un eşi olmuş. Onunla övünüyorlar. Ve o şehirde hala işte Türkçe ismiyle kullandıkları şaraplar kullanıyorlarmış. Tilki kuyruğu diyorlar. Üzerinde tilki kuyruğu yazıyor. Şaraplar böyle sergilemişler. İlginç. Demek ki o Türklerin oradaki şeyleri. Sonra Adamlar bize gelin vermekle gurur duyuyorlar ya. Acayip bir şey evet. yani. Vallahi gelin verdik koskoca hanedanlığa Evet. diye. Nereden nereye? Başkent Kiev'e uğradık. Orası 30 yıl Osmanlı'nın elinde kalmış. Ama Harkov diye bir şehir var. Atom bombasının üretildiği, hidrojen bombasının üretildiği şehirmiş burası. Sanayi şehri. Meşhur, hatta üretildiği yerleri gösterdiler. Efendim? Bunu söyleyince direkt Anlayamadım. siz atom bombası deyince hocam benim aklıma da direkt Çernobil geldi. Ha yok, Çernobil değil burası. Burası o şey olan yer. Nükleer şeyin patladığı yer. Burası atom bombası üretildiği bir yermiş. Evet. Yani bu şekilde bu kadar önemli silahları üretebilen bir ülke. Fakat işte dediğimiz gibi sıkıntılar çekiyor. Ve fakir bir ülke görünümü arz ediyor. Bizim Ukrayna'da gözlemlerimiz bunlardı. Biz bunları özellikle son 3 tane Kamaniçe, Akkirman ve Hotin beni mest etti gerçekten. Bir daha olsa gider oraları görmek isterim. Bizden kalan önemli belgeler orada görebiliyorsunuz. Hocam vakit doldu biliyorum. Son bir soru soracağım çok kısa. Ukrayna niye bu kadar fuhuşun artık merkezi mi oldu ya da bu kadar yüksek? Niye bu güzel yerler? Ki orada Tatarlı Müslümanlar çok var. Geçen 2016'da mesela oradaki müftü 1 milyona yakın bizim Müslüman nüfusumuz falan var demiş. Yani Ukrayna deyince maalesef hep akla işte malum o olay geliyor ama o sizin anlattığınız acıklı hikayeler var. Camimiz var. Sultan Süleyman Camisi vesaire falan da var. Niye niye buna yönelmişler? Yani şöyle, yani ben tam bu konuda çalışma yapmadım da benim anladığım şu: devlet sağlam olursa, halkını tutarsa o kadar olmaz. Yani bu kadar olmaz. Mesela Avrupa'da neden Avrupalı kadınlar bu kadar bu işin içine düşmüyorlar? Kazanıyorlar. Hiç kimse isteyerek bu işlere girmez. Fakirlik bunları getirir. Romanyalılar özellikle, Moldavyalılar, işte Ukraynalılar, bir kısım Ruslar, değil mi? Yani bu işlere özellikle Avrupa'da, işte diğer ülkelerde şey yapılıyor. Hatta deniliyor ki işte Ukrayna'dan ya da Sırbistan'dan işte uçaklar dolusu
Arap ülkelerine götürülüyor. Siz orada dadılık yapacaksınız. Orada Sırbistan'da anlattılardı galiba. Götürüyorlarmış kadınları. Ondan sonra orada fuhuşa atıyorlarmış. Dönemiyorlarmış da. Yani güya çocuk bakmaya götürüldü. Vah 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 hocam vah. Tamam, Ya bu vah işin yine vah şey ya. yani. Evet, yani Müslümanlar dünyada bu iş çok iyi bir sınavda vermiyorlar maalesef. Uçaklar dolusu. Kesinlikle. Kesinlikle. Öyle Yani bir şey. biraz kendimize ya da Müslüman coğrafyaların bu konuda biraz öz eleştiriye, biraz da kendilerine sahip olmaya herhalde ihtiyacı var ziyadesiyle. Evet, haftaya inşallah Sırbistan, Çekya, Evet. Avusturya buraları işleyelim. Bakalım gidebildiğimiz kadar. Birkaç ülke Hocam izleyelim. valla su gibi aktı ya. Çok teşekkür ediyoruz. En azından biraz farklı bakış açıları yaptık. Aslında dersin adını değiştirmek lazım bence. Mehmet Azim'le ile farklı bakış açısı gibi, farklı okumalar gibi. Gerçekten yani konunun başlığını falan bileydik 10 ay süreceğini. Biz öyle 3-5 ders Ya yaparız. şimdi Ramazan geliyor. Seneyi devreyi de geçeceğiz. Yani bir yılda bitirseydik şu konuşmayı bitiremedik bir türlü. Yani sana söyleyeyim, bu program rekor kıracak herhalde Türkiye'de. Ya bu kadar uzun süren programlar içerisinde. Hocam pandemi de bitecek gibi durmuyor yani. Vakalar da onu gösteriyor. Pandemi bitse de programlar durur mu? Orası da ayrı bir şey. Vallahi hocam sizin böyle iliklerinize kadar sıkıp almak lazım. Etinizden, sütünüzden bol bol istifade etmek lazım. Hakikaten öyle. Yani yazık, israf olmayın yani. Teşekkür ederim inşallah. Elimizden geldiği kadar. Bizim görevimiz bu yani. Ben Allah razı bunun olsun. için yetiştiysem, bende bir şey varsa vereyim. Bittiği yerde bitti, o kadar deriz yani. Allah razı olsun hocam. Dolusunuz. Tabii bunlar istifade edebilmek de önemli. Yani yazık bunlar yine Allah'tan yazıyorsunuz. Videolarınız var. Yani dersler yapıp başka yerlere de katılıyorsunuz. Bu aktarabilmek gerçekten çok önemli. Yazık. Niye israf olsun? Siz niye kendinizi israf edesiniz? Bizler niye istifade etmeyelim? Bilgi bilgidir. Yani var olun. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Günlerimizden efendim. O zaman haftaya görüşmek üzere diyorum. Yine kendi saatimizde, kendi günümüzde. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Selametle. Hayırlı geceler. Sağ olun. Görüşmek üzere.